Maps & Bags Liverpool gezi rehberimize hoş geldiniz. 3 gün boyunca Liverpool'u gezdiğimiz bu videoda gördüğünüz ve görebileceğiniz en kapsamlı Liverpool rehberi ile karşınızdayız. Liverpool öyle bir şehir ki birçok kişiyi farklı şekillerde kendine çekebiliyor. Müzikseverler için burası Beatles'ın şehri. Futbol severler için "You will never walk alone" dememiz herhalde yeterli olur. Sinema severler için Peaky Blinders dizisini örnek verebiliriz. Dizinin birçok önemli sahnesi burada Liverpool'da çekilmiş. Daha eskilerden de Titanic filmini bilirsiniz. Titanic ile Liverpool'un bağlantısı da bu videoda sizleri bekliyor. Bu kadar mı? Hayır. Şehrin sanat merkezleri, sayısız müzeleri, tüm bilinenleri ve çok da bilinmeyenleri. Her şey bu videoda. Şimdi yavaştan arkanıza yaslanabilirsiniz. Maps & Bags Liverpool başlıyor. Daha önceki bir videomuzda bizim için otel seçiminde lokasyonun ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştik. Liverpool'daki otelimizde lokasyonuyla 1 numaraya yerleşti. Albert Dock'un hemen ilerisinde, üstelik de kanal manzaralı. Daha ne olsun? Hem de bu otele 3 günlüğüne sadece 85 pound ödedik. Günlüğü 30 pound'un bile altında. Ama tabii ki buraya otelde vakit geçirmeye gelmedik. Liverpool turumuza hemen başlıyoruz. İlk durağımız Albert Dock. Liverpool'da birinci günümüz ve ilk olarak tabii ki Albert Dock bölgesiyle başladık. Niye burayla başladık? Öncelikle otelimiz buraya çok yakın, yaklaşık böyle 10 dakikalık yürüme mesafesinde bir yerde kalıyoruz. Ama daha da önemlisi zaten Liverpool'da gezilebilecek, görülebilecek yerlerin birçoğu burada Albert Dock bölgesinde yer alıyor. O yüzden burayla başlamak istedim. Sadece kötü bir haberimiz var. Bugün hava biraz soğuk. Soğuk olması da önemli değil çünkü onun bir çözümü var. Ama oldukça rüzgarlı bir gün bugün. Dışarıda rüzgarın sesinde anons yapmak gerçekten mümkün değil. Hatta anons yapmayı bırakın. Hani dışarıda çekim yapmakta bile çok zorlanıyoruz. Kamerayı elimizde tutmakta çok zorlanıyoruz. Ya zaten biz uçtuk uçacağız. Kamera niye uçmasın? Tabii şimdi siz dış görüntüleri müzik eşliğinde tatlı tatlı izliyorsunuz. Ama dışarıdaki durumu size şöyle de bir gösterelim ki ne demek istediğimizi daha net anlatmış olalım. Ama şanslıyız çünkü bu bölgede birçok müze var. O yüzden biz de kendimizi içeriye attık. İlk başta bu müzelerle başlayacağız. Tate Sanat Galerisi, işte Merseyside Denizcilik Müzesi, Uluslararası Kölelik Müzesi, Liverpool Şehir Müzesi gibi birçok müze var ve güzel haber, bunların hepsi ücretsiz. O yüzden biz buralarla başlıyoruz şimdi. Bir yandan tabii ki havanın birazcık güzelleşmesini bekliyoruz. Umarız günün ikinci kısmında dışarıda daha güzel bir havada bir yerlerde sizlerle buluşuruz. Albert Dock bölgesinde ziyaret edebileceğiniz müzelerin ilki Tate Liverpool Sanat Galerisi. Burası Londra'dan da bildiğiniz Tate Modern gibi Tate grubunun bir üyesi. İçerideki sergilerin çoğu ücretsiz. Bazıları için ise bilet almak gerekebiliyor. Bir sonraki durağımız bu bölgedeki çoğu müze gibi denize sıfır konumda yer alan Liverpool Şehir Müzesi. Burası aynı zamanda dış mimarisiyle de dikkatleri üzerine toplayan bir müze.
Müze Liverpool şehrinin tarihi ve kültüründen halkının günlük yaşantısına kadar birçok bilgi ve obje bulabileceğiniz bir yer. Gezmesi de oldukça keyifli. Söz konusu olan Liverpool şehri olunca müzede tabii ki Beatles ve futbolla ilgili bölümler de yer almakta. Ama bu iki konuya az sonra ayrıca değineceğimiz için burada detaylarına girmiyoruz. Tam bir bere havası değil mi Şükrü? Ya bunu niye bana hatırlatıyorsun şimdi? Selam bunu özellikle yapıyor bu arada. Bana takılıyor çünkü ben beremi İngiltere'ye getirdim Türkiye'den ama evde unuttum. Liverpool'a gelirken yanımda beremi getirmedim ve şu an donuyorum. Ama berenin içine endişelenmene gerek... Oha! Bu ne ya? Ya bere... Bere evde şu an kaşkolumun üzerinde birbirlerine sarılmışlar. Sıcak sıcak oturuyorlar. 21 dereceye mi ayrılmıştık? 18 dereceye kalorifer kurdum, sıcak sıcak Mis gibi. oturuyorlar. Mis Endişelenmene gibi. gerek Şu yok. an Beremin yerinde olmayı çok isterdim. Yok. Şerefsizler evde sıcak sıcak oturuyorlar. Beremin yerinde olmayı çok isterdim. Berenin burada olması gerekiyordu şu an ya. Evet, dışarıda durum hala çok ümit vaat etmiyor. O yüzden biz müze ziyaretlerimize devam ediyoruz. Sırada Merseyside Denizcilik Müzesi var. Öncelikle Liverpool'un bir liman şehri olduğunu söyleyelim. Dolayısıyla burada denizciliğin ne kadar önemli bir yere sahip olduğundan ayrıca bahsetmemize gerek yok sanırız. İşte bu müzede de şehrin denizcilik anlamında geçmişine birçok farklı açıdan bakabileceksiniz. Müzede Titanic gemisiyle ilgili ayrı bir bölüm de yer alıyor. Her ne kadar Titanic Liverpool'a hiç uğramamış olsa da bu gemi Liverpool'daki bir şirkete aitmiş. Haliyle de o kaza esnasında gemi mürettebatında birçok Liverpool'lu çalışan varmış. Bu arada müzenin az ilerisinde yine Albert Dock bölgesinde bu gemide hayatını kaybedenlerin anısına yapılmış bir Titanic anıtı da göreceksiniz. Biz müzeye geri dönelim. Merseyside Denizcilik Müzesi'nin en üst katında Uluslararası Kölelik Müzesi de yer alıyor. Bu müzenin de girişi şu ana kadar anlattığımız diğer tüm müzeler gibi ücretsiz. Tabi şehir liman şehri olunca zamanında köle ticaretinin de önemli merkezlerinden birisiymiş. Bu müzede de şehrin bu karanlık tarihine bakabileceksiniz. How babies is going. She dressed in dirty new clothes. But she let slip from her mouth the words no mother should have to say. Albert Dock bölgesinde gezerken dışarıda bazı heykellere de denk geleceksiniz. Bunlardan biri bu göçmen aile heykeli. Heykel Liverpool limanından yepyeni bir dünyaya, Amerika kıtasına göçen milyonlarca insanın anısına 2001 senesinde yapılmış ve Mormon Kilisesi tarafından Liverpool halkına hediye edilmiş.
ön bölgesinde Three Graces yani Üç Güzeller olarak bilinen binaların önündeyiz. Bunlar aslında iş merkezi. Bir tanesi Port of Liverpool Building, bir tanesi Cunard Building ve sanırım üçünden en ünlü olanı ya da en azından bizim en çok hoşumuza gideni The Royal Liver Building. Bina aslında böyle New York skyline'ı hatırlatıyor. Aslında zaten mimarı da New York'tan esinlenmiş yaparken. Zaten herhalde New York'u anımsattığından olsa gerek son Batman filminde de bu binaya rastlayabilirsiniz. Binayı ünlü kılan ise hem saat kulesi hem de üzerindeki kuş heykelleri. Bunlar Liverpool'un simgesi Liver isimli mitolojik kuşa ait 2 tane heykel. Kuşlar sırt sırta dönük. Bella ve Bertie eğer yüz yüze dönüp tanışıp çiftleşip uçup giderlerse Liverpool şehrinin sona ereceğine inanılıyor. Kuşlardan Bella denize yani denizcilere bakarken Bertie ise şehre, denizciler şehre ulaştığında gidebilecek pub bulabilecekler mi ona bakıyor. Binanın 10 ve 15. katlarını gezip 15. kattan 360 derece şehir manzarası yapabiliyorsunuz. 15 pound bir ücreti var ama değeceğini düşünüyoruz. O yüzden şimdi oraya gidiyoruz. Çok doğru karar vermişiz. Binanın tepesindeki manzara için gerçekten 15 pound'a değer. Zaten müzeleri ücretsiz gezdik, o kadar olsun. Bütün Albert Dock bölgesi ve Liverpool şehri ayaklarınızın altında. Royal Liver binasındaki bu saatlerin Londra Big Ben'deki saatten daha büyük olduğunu da söyleyelim. Ve bu binada yapacağınız turun en özel kısmı da bu saatlerin iç kısmında yapılan görsel şov. Bu gösteri sırasında maalesef görüntü alınmasına izin verilmiyor ama tabii ki sizler bu konuda şanslısınız. Bu şovun bir kısmını Maps and Bags gizli çekim farkıyla izleyebilirsiniz. Üç Güzeller'in hemen yanındaysa şehir halkının pek de o kadar güzel bulmadığı ama bence son derece de tarz olan bu siyah binayı göreceksiniz. Bu siyah binanın özelliği şu aslında, bu siyah bina yapılana kadar UNESCO Dünya Mirası unvanına sahipmiş şehir. Şehirdeki güzel korunmuş tarihi yapılardan dolayı. Ama tarihi şehir merkezinin orta yerine hele ki Üç Güzeller'in yanına bu binayı kondurduklarında UNESCO heyetini kızdırmış olsalar gerek ki Liverpool'un unvanı elinden alınmış.
Şimdi hava şartlarında bir gelişme olur diye bekledik ama hiçbir gelişme yok. Aynen devam ediyor. Rüzgar tüm şiddetiyle esmeye devam ediyor. Gerçi ufak bir gelişme var. Şimdi de yağmur başladı. Bir de yağmurumuz var. O yüzden anonslara iç mekandan devam etmek durumundayız. Neyse, konumuz Beatles. Önemli bir konu. Çünkü Liverpool denildiğinde ilk akla gelen şeylerden birisi tabii ki Beatles grubu. Grubun kurulduğu, doğduğu yer burası, Liverpool şehri. Dolayısıyla şehirde Beatles'a ait birçok parça, işte ize her yerde rastlamanız mümkün. Zaten şehirdeki havalimanının isminin John Lennon Havalimanı olduğunu düşünürseniz buna çok şaşırmamak lazım. Şehirde birçok şey var tabii Beatles'la ilgili ama bunlardan en öne çıkanı, en bilinenlerinden birisi bu Albert Dock bölgesinde yer alan Beatles üyelerinin heykelleri. Gün boyunca burada bu heykellerle fotoğraf çektiren, selfie yapan insanlar görmeniz mümkün. Şimdi Beatles severlerin Liverpool'da kaçırmak istemeyecekleri yerlerden birisi tabii ki Beatles Story Museum. Bu müzede yine Albert Dock bölgesinde yer alıyor. Beatles şehrin her yerinde, hatta şeker dükkanında. Beatles müzikali anısına şeker dükkanı 15.000 adet jelibondan bir Beatles portresi yapmış. Kullandıkları jelibonlar da burada. Şehirde Beatles'ın izlerini takip ediyorsanız The Cavern Club'a da mutlaka geleceksiniz zaten. Beatles grubu ilki 1961 olmak üzere burada yaklaşık 300 kere sahne almış. Aslında tam olarak burada sahne almamış. Orijinalinde mekan başka bir yerdeymiş ama o binanın artık yenilenmeye elverişli olmaması sebebiyle aynı isimle bugünkü adresinde burada tekrar açılmış. Adında club kelimesi geçse de mekan Beatles çizgisinde müzikler yapmaya devam ediyor. Bugün tüm günümüzü neredeyse Albert Dock bölgesinde geçirdik diyebiliriz. Epey de yoğun bir gün oldu ama rüzgara karşı meydan okuduğumuz bugün de çok sayıda yerde görebildik. Günü Albert Dock gece görüntüleriyle bitiriyoruz. Liverpool'da ikinci günde görüşmek üzere. Liverpool'da ikinci günümüze başlıyoruz ve dün Royal Liver binasından gördüğümüz şehir silüetindeki en devasa yapı olan Liverpool Katedrali bugünkü ilk durağımız olacak. Ama oraya giderken yolumuzun üzerinde yer alan Çin Mahallesi'nden de geçip etrafta biraz dolanıyoruz. Çünkü Liverpool'daki bu Çin Mahallesi sadece İngiltere değil, Avrupa'nın en eski ve en büyük Çin mahallelerinden birisiymiş. Liverpool'da ikinci güne başlıyoruz. Otelimizden çıktık, şöyle Çin Mahallesi'nin içinden yürüyerek geçtik ve Liverpool Katedrali'ne geldik.
Burası oldukça önemli ve enteresan bir yer. Önemli olan şu, burası İngiltere'deki en büyük katedral. Burası aynı zamanda dünyadaki de en büyük 5. katedralmiş. Zaten biz de binayı kadraja sığdırmakta bayağı bir zorlandık. Burayla ilgili enteresan olan şey ise, şimdi bu binaya baktığınızda böyle çok eski, gotik tarzda bir bina. Bunun böyle benzerlerini birçok yerde gördük zaten, birçok şehirde, birçok ülkede gördük. Genelde bu tarz binalar işte 1700'lü yıllardan kalma, yok 1800'lerin başı falan gibi tarihler görüyoruz. Hatta o Manchester'daki katedral 1400'lü yıllara dayanıyordu yapımı. Ama bu binanın tamamlanması 1978 yılında olmuş. Yani oldukça yeni bir bina. Yapımı aslında 1900 yılların başında başlamış ama tamamlanması 1978 yılını bulmuş. Yani aslında mesela bizim İzmir'deki oturduğumuz ev de 1980'li yıllarda yapılmış bir ev. Dolayısıyla burası oldukça yeni bir bina. Dün aslında kendi aramızda konuştuk. Bu 2. Dünya Savaşı sırasında birçok hasar almış bina var. Almanya'da olsun, İngiltere'de olsun birçok bina gördük. Hatta günün ilerleyen saatlerinde Liverpool'da bir kiliseye gideceğiz. Orası da yine 2. Dünya Savaşı sırasında hasar almış bir bina. Dedi ki burası bu kadar madem önemli bir bina, niye 2. Dünya Savaşı sırasında burayı bombalamamışlar? Yokmuş zaten. Yokmuş. Niye bombalasınlar ki? Buraya kadar gelip katedralin içini görmeden de geri dönmeyin tabii ki. Güzel bir haber daha. Liverpool Katedrali'ni ücretsiz olarak gezebiliyorsunuz. Liverpool Katedrali'nden çıkıp Hope Caddesi üzerinden devam ettiğinizde karşınıza Liverpool'un bir diğer katedrali çıkacak. Bir sonraki durağımız yine bir katedral. Bu sefer Liverpool Metropolitan Katedrali'ndeyiz. Evet, arkamda gördüğünüz binadan bahsediyorum bu arada. Çok tabii alışılageldik kilise, katedral tarzında bir bina değil. Daha çok böyle bir NASA uzay üssüne benziyor. O yüzden burayı da sizinle paylaşmak istedik. Zaten şehirdeki en önemli dini yapılardan da birisi burası. Liverpool Metropolitan Katedrali'ndeyiz. Metropolitan Katedrali'nin az ilerisinde kırmızı tuğlalı, dik çatılı, oldukça görkemli bir bina göreceksiniz. Burası Liverpool Üniversitesi'ne bağlı olan Victoria Sanat Galerisi. İçeride resim, heykel, seramik, birçok sanat eseri bulabilirsiniz. Bugün hazır kiliselerle başladık turumuza. Şimdi de günün son kilisesini sizlerle tanıştıralım. Buranın adı Aziz Luke Kilisesi ama halk arasında daha çok Bombed Out Church yani bombalanmış kilise olarak bilinmekte. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi ordularının bombardımanı sonucu kilisenin çatısı tamamen yıkılmış. Adı da buradan geliyor zaten. Aslında kilisenin içine de girebiliyorsunuz ama şu an kapalı. Burada akşam Çin Yeni Yılı için bir lazer ışık gösterisi olacakmış. O yüzden içeride şu an onun hazırlıkları yapılıyormuş. Neyse, bu vesileyle kendimize bir akşam etkinliği bulmuş olduk. Akşam tekrar buradayız yani. Biz şimdilik turumuza devam edelim. Bombalanmış kilisenin hemen karşısındaki Bold Street, Liverpool'un en hareketli caddelerinden birisi. Araç trafiğine kapalı bu caddede birçok kafe ve restoran alternatifi de bulabilirsiniz. Bu arada aklınızda olsun, bu bölge akşamları da bar, pub ve clubları ile yine şehrin nabzının en yoğun attığı yerlerden birisi.
Eğer trenle gelecek olursanız muhtemelen ilk geleceğiniz yer burası. Yani Lime Street istasyonu olacak. Ve bu istasyon binasından dışarı çıktığınız anda birçok atraksiyon merkezi hemen çevresinde, karşısında sizleri bekliyor olacak. Öncelikle zaten istasyon binasından çıktığınız gibi karşınızda televizyon kulesini göreceksiniz. Yine hemen ilk dikkatinizi çeken binalardan birisi St. George Hall olacak. Bu istasyon binasının hemen sağında Liverpool Empire'ı göreceksiniz. Az ileride Walker Art Gallery var ve devamında da World Museum sizleri bekliyor olacak. Yani bu bölge aşağı yukarı en az 3-4 saat sizleri oyalayacak bir bölge. O yüzden isterseniz şöyle kısa kısa hepsine bir göz atalım. Lime Street tren istasyonunun olduğu bölgedeki yerlerden biri olan Walker Sanat Galerisi, bugün sabah gezdiğimiz Victoria Sanat Galerisi ile benzer bir içeriğe sahip ama biraz daha geniş bir koleksiyona sahip. Rembrandt ve Monet gibi ünlü ustaların tablolarından, birçok heykel galerisine ve farklı koleksiyonlara sahip bu galeriye gelin hep birlikte şöyle bir bakalım. Walker Sanat Galerisi'nin hemen yanında ise World Museum yer alıyor. 1853 yılında açılmış olan bu müze, Liverpool'un en eski müzesi olma özelliğini de taşıyor. Müze 5 katlı ve her katında ayrı bir tema yer alıyor. Akvaryum, böcekler, antik Mısır, dinozorlar çağı biraz ortaya karışık, ondan da koy bundan da koy usulü olmuş ama gezmesi gerçekten çok keyifli. Özellikle de çocuklu gezginlere duyurulur. Bu arada şunu da söylemeden geçmeyelim. Her mekanda ayrı ayrı söyleyip sizi sıkmak istemedik ama Beatles Müzesi hariç dün ve bugün gittiğimiz tüm müze, sanat galerisi ve katedrallerin girişleri ücretsiz. Gün içerisinde gittiğimiz Bold Street gibi şehrin bir diğer hareketli caddesi de Church Street. Burası oldukça merkezi bir konumda, o yüzden zaten Liverpool'da yolunuz bir şekilde buraya düşecektir. Biz ise şu an hava kararmadan önce sizlere göstermek istediğimiz Liverpool'un ünlü alışveriş merkezi Liverpool One'a doğru ilerliyoruz. Burası aslında bildiğimiz açık hava alışveriş merkezi. Ama o kadar güzel tasarlanmış ki bir alışveriş merkezinden çok şehrin mağazalarla dolu sokaklarında dolaşıyor gibiyiz. Oldukça da büyük bir alana yayılmış durumda burası. Bize 1 saat yetti ama alışveriş tutkunları tüm günü burada rahatlıkla geçirebilir. Hatırlarsanız gündüz Bombdale Church'e gittiğimizde kapalıydı. Bu akşam yapılacak bir etkinlik için hazırlık yapılıyordu. Biz de o vesileyle öğrendiğimiz etkinliğe gidiyoruz şimdi. Adamın söylediğine göre o kilisenin içindeki kulenin içinde bazı ışık oyunları yapacaklarmış projeksiyonla. Bakalım neler göreceğiz. Etkinliğin Çin Yeni Yılı kutlamaları için olduğunu söylemiştik zaten. Şimdi bir susalım ve sizi bu şahane gösteriyle baş başa bırakalım.
gerçekten tesadüflerden ibaret. Bugün öğlen o kiliseye gidip orada çalışanlarla konuşmasak akşam böyle bir etkinlik olduğundan haberimiz bile olmayacaktı. Bu ışık şovu günün piyangosu oldu bize. Şimdi sırada yemek var. Karnımız acıktı tabii. Ama öncesinde kendimize böyle içecek bir şeyler bakınıyoruz. Ve tesadüfen çok marjinal bir mekanda buluyoruz kendimizi. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. Burası tamamen neon ışıklarla dekore edilmiş bir golf mekanı. Bir barı ve ufak bir mutfağı da var. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my mind. Genel olarak konsept şu. Topunu ve golf sopalarını kiralıyorsun ve sonra istediğin platformda golfünü oynuyorsun. Never run. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never run. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Golf karın doyurmuyor tabii ki. Sizlere Liverpool'da güzel bir yemek mekanı da önerelim. Özellikle de sokak yemekleri seviyorsanız çok sayıda çeşit ve birçok dünya mutfağından sokak lezzetlerini kapalı bir ortamda sunan Baltic Market Food Hall tam da gelmek isteyeceğiniz tarzda bir yer. You had problems with me and the things I could be. I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Bize de afiyet olsun bu arada. Let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never run. Yemek bitti ama gün bitmedi. Dışarı çıktığımız gibi bu mekandan gelen müzik sesi bizi kendine çekti. Günü canlı müzik ile bitiriyoruz. Yorgun ama Liverpool'u fethetmiş olmanın gururuyla bugünlük bizden bu kadar. Yarın Liverpool'da son günde görüşmek üzere. Liverpool'da 3. güne geldik. Hala futboldan bahsetmediniz diyebilirsiniz ama tam da şimdi futbola ayrı bir bölüm açarak güne başlıyoruz. Liverpool aynı zamanda futbolla yatıp futbolla kalkan bir şehir. Tabii ilk aklımıza hemen Liverpool Futbol Kulübü geliyor ama Premier Lig'deki bir diğer önemli takım olan Everton da bu şehrin takımı. O yüzden Everton'da atlamamak lazım. Ama tabii Liverpool Futbol Kulübü çok daha ayrı bir noktada. Hani sadece Premier Lig'de değil, dünyada birçok fanının takipçisinin olduğu bir kulüp. Dolayısıyla Liverpool şehri için çok büyük bir değer. Zaten böyle Anfield Road, işte You Will Never Walk Alone kelimelerini duyduğunuzda böyle bir anda başka bir boyuta geçebiliyoruz. Bu arada Liverpool'un logosunda yer alan bu kuşu artık biliyorsunuzdur.
Royal Liver binasının tepesinde de gördüğümüz bu mitolojik kuş tabii ki Liverpool futbol takımının logosunda da başrol oyuncusu. Bu arada Anfield Road demişken bu statla ilgili çok enteresan bir hikaye var. Ondan da bahsetmek isterim. Öncelikle 1800 yılların sonunda Everton kulübü kuruluyor. Ve o dönemde kulübün başkanı John Holding, 1881 yılında sanırım kulübün başkanı oluyor. Bu John Holding o dönemlerde bir stat satın alıyor. Ki bu stat Anfield Road ve Everton maçlarını bu statta oynamaya başlıyor. Yani aslında Anfield Road'u ilk olarak kullanan takım Everton. Ama tabi zamanla bu kira fiyatları artıyor ve artık Everton diyor ki ben bu kirayı ödeyemem. John Holding de diyor ki o zaman çıkın. Ve Everton o dönemde başka bir stada geçiyor ve maçlarını başka bir statta oynamaya başlıyor. John Holding ne yapıyor tabii bu durumda? Stadı var ama takım yok. Diyor ki ben bir takım kurayım bari. Ve John Holding kendisine bir takım kuruyor. Ve işte Liverpool Futbol Kulübü de bu şekilde kurulmuş oluyor ve iki takım arasındaki rekabet bu şekilde başlıyor. Şimdi Liverpool'un futbolla yatıp futbolla kalktığını söyledik. Aslında bu bizim otel konaklamamıza bile yansıdı. Kaldığımız otelden bahsetmiştik aslında size. 3 günlük konaklamaya oraya 85 pound ödedik. Aslında cuma günü çıkmamız gerekiyordu ama biz bir gün daha uzatmak istedik konaklamamızı. Sorduk bir gün daha uzatalım biz burayı. Dediler ki 93 pound. Nasıl olur dedik yani biz 3 güne 85 pound ödedik. Bugün niye 93 pound? Meğer hafta sonu Liverpool'un maçı varmış. Pazar günü Liverpool'un maçı varmış şehirde ve böyle bir durumda Liverpool'a insan akıyor. Her yerden, İngiltere'nin her yerinden Liverpool'a şu an maçı izlemek için gelenler var ve dolayısıyla oteller bunu bir fırsata çevirmişler. Fiyatlarını 2 kat, 3 kat ne tuttururlarsa koyuyorlar. Dolayısıyla bize böyle bir fiyat çektiler. Biz tabii ki halle başka bir otele geçtik. Henüz bu konuda uyanmamış bir otel bulduk ve 40 pound'a bir günlük daha bir konaklama ayarladık kendimize. Ama gerçekten şehir futbolla yatıp futbolla kalkıyor. Biz bu girişimizde pazar gününe kalamadık. Yani maç gününü denk getiremedik ama siz bir şekilde maça denk gelmeye çalışın. Bu da stattaki ortama dair ufak bir teaser olsun. Liverpool aynı zamanda çok önemli bir liman şehri. Özellikle 1800'lü yıllarda bu limandan kaynaklı oluşan bu ticari hareketlilik sebebiyle o dönemde Liverpool İngiltere'de Londra'dan çok daha önemli bir şehir statüsündeymiş. Hatta o dönemlerde Amerika Birleşik Devletleri İngiltere'de ilk konsolosluğunu açmak istediğinde bunu Londra'da değil burada Liverpool'da açmış. Yine Manchester videomuzu hatırlarsınız belki dünyadaki ilk iki şehri birbirine bağlayan demiryolu Manchester ve Liverpool arasında yapılmıştı. Bunun sebebi ise sanayileşmede öncü olan bir yer olan Manchester ve aynı zamanda limandan dolayı oluşan bir ticari hareketlilikten dolayı Liverpool. Peki Liverpool'un ismi nereden geliyor? Aslında şöyle direkt bir çevirisine baktığımızda karaciğer havuzu gibi bir şey görüyoruz ama aslında Liverpool'un ismi eski dildeki Liverpool'dan geliyor. Yani çamurlu su. Şehirdeki bu son günümüzde Liverpool'lu arkadaşlarımız bizi 20 dakika mesafedeki Crosby plajına getirdi. Bugün plaj günü yani. Tabii plaj günü derken farklı bir beklenti oluşmasın. İngiltere'nin kuzeyinde ve kış ayında olduğumuzu da hatırlatalım. Buraya geliş amacımız Anthony Gormley'nin Another Place yani başka bir yer isimli tam 100 tane demir heykelden oluşan enstalasyonunu görmek. Crosby plajında dağınık bir şekilde yerleştirilmiş bu heykeller aslında sanatçısı Anthony Gormley'nin birer replikası. Adamın tarzı buymuş. Eserlerinde hep insan vücudunu kullanıyormuş ve kullandığı vücut da hep kendi vücuduymuş. Ortam gerçekten çok etkileyici. Bu arada hani hatırlarsanız Liverpool'da ilk gün rüzgardan biraz şikayetçi olmuştuk. Allah belamızı verdi işte. Al sana rüzgar böyle olur dedi. Meğer asıl rüzgar buradaymış. Bu sefer gerçekten şaka yapmıyoruz. Uçmamak için yere sağlam basmaya gayret ediyoruz.
istasyonuna doğru geri dönüyoruz. Liverpool bizi pek hoş karşılamadı. Soğuk ve rüzgarlı bir havada. Güneye iniyoruz. Bristol'a geri dönüyoruz. Havaya meydan okuduğumuz, rüzgara, yağmura inat, Liverpool'da gezilecek, görülecek her yeri tek tek gezdiğimiz Liverpool gezimizin sonuna geldik. Umarız bu sizler için güzel bir Liverpool rehberi olmuştur. Bir sonraki keşifte, bir sonraki seyahatte görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Eve geldik. Yaraşırdım işte. Beren burada. Beren burada duruyor. Ne yaptınız? İyi durdunuz mu evde? Kaş kolla otursaydınız sıcak sıcak. İyi gördüm ama sizi. İyi gördüm.